Evet efendim, merhabalar. Ben Fadime, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sonunda Zara ceketlerimin ikisini de bitirdim. Düğmeler dikildi, kurdeleler geçirildi. Bir tanesine böyle bir şey yaptım. Henüz yıkanmadığı için apresinden dolayı böyle kocaman duruyor. Yıkandığında daha akışkan bir hale gelecek ve istediğim gibi kullanabileceğim. Bu biraz daha şık yerler için, düğün, nişan, yemek vesaire olabilecekken şu her yeri olabilecek bir durumda. Ve istersem de bunu da buna takarak daha da şık hale getirebilirim. Düğmelerde de farklı tercihler yaptım. Bunda böyle düğmeler tercih ederken bunda da böyle basit, klasik plastik düğmeler tercih ettim. Şimdi geçelim detaylarımıza. Son kalan ipi de beraber temizleyelim istedim. Burası koltuk altında kol ağzına kalan son ip. Böyle ters düz ördüğünüzde ipinizi tersten çıkarıyorsunuz ve şurada gördüğünüz tersler arkada düz, burada da gördüğünüz düzler arkada ters olduğu için düz olanların içerisinden arkadaşlar şöyle tığınızla her ilmeğin içerisinden yavaş yavaş geçirerek ipinizi yok ediyorsunuz. Şöyle görürseniz şimdi hiçbir şekilde anlaşılmıyor. O ipi bayağı bir ipin bitene kadar devam ettireceğim ben. Böylece temiz bir bitişimiz oluyor. Şimdi etek ucundaki ve yakadaki düğmeyi diktikten sonra hemen şöyle ortadaki iliklerimi de nasıl ayarladığımı göstermek istiyorum. Önce ipimizi sağlam bir ipi. Bu sağlam ip D ile başlıyor. A ile bitiyor. Ortadaki harf İ. Daha fazlasını söyleyemeyeceğim. İkinci harf de R. Ne kaldı geriye? Bu ipimizi iki kat yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü benim bildiğim en sağlam ip. Çünkü Alman malı ve piyasadaki naylonumsu iplerden en iyisi. Şimdi burada hemen şöyle ileğimizi düzeltiyoruz. İğnemizi de şuradan geçiriyoruz. Kameramı doğru ayarladım mı? Evet. Burada iğnemizi oynatmadan buraya sabitlediğimiz ilik yerine dönüyoruz. Şurası tam ortaya şöyle sağlam bir geçiş yapıyoruz. Ve daha sonra da buraya ileğimizi dikiyoruz. Bu bahsettiğim iple hazır aldığınız kıyafetlerin de düğmelerini giymeden bence dikin arkadaşlar. Çünkü maalesef ilk giyişte patır patır bütün düğmeler döküldüğü için, çok kaliteye önem verilmediği için artık eksikleri biz kendimiz evimizde tamamlayacağız. Yapacak bir şey yok. Şöyle kameraya da yaklaşayım iyice. Hep aynı yönden girerek şunları nasıl yaptıysam şuradaki ilik düğmelerimin delikleri yana paralel bir şekilde ikili bir deliği var bu düğmenin. Aynı hepsini aynı yönde dikiyoruz. Birisi yana, birisi çapraz, birisi yukarı aşağı değil. Hepsini aynı şekilde dikiyoruz. Ve hep aynı yerden de geçmeye çalışıyoruz. Hele böyle benim şu an örmüş olduğum ceket çok hassas, narin bir ceket oldu. Aynı yerden geçmeye dikkat ederek devam ediyoruz. Ben şu an etamin iğnesiyle dikiyorum. Dikiş iğnesiyle de dikebilirsiniz. Hiç problem yok. Burada dikişiniz bittikten sonra da yine düğmemin altında tamamlayacağım dikişimi. Yabancıların sitelerini takip ediyorum. Onlar genelde böyle şeyleri bitirdikten sonra mesela burada bu ceketin ipini alıyor, onunla dikiyor. O da olabilir ama ben bir deneme yaptım. İki katı bile azıcık bir çekiştirmede koptu. O yüzden sağlam düğme sevdiğim için ben böyle yaptım. Ama istiyorsanız böyle sağlam bir iple diktikten sonra bir iki kat da kendi ipiyle dikebilirsiniz. Şimdi düğmemi de tamamladım. Bunu da takalım. Böyle bir düğme tercih ettim ben arkadaşlar. İstediğiniz her şeyi tercih edebilirsiniz. Mesela şöyle metal düğmelerin büyüklerinden alabilirsiniz. Veya aldığınız kurdelenin renginde alabilirsiniz. Arkadaşlar, diyelim
Diyelim ki örgünüzü ördünüz, aradığınız düğmeyi bulamadınız. Metal yapmak istemiyorsunuz. Buna uygun, değişik, güzel bir düğme fikri var kafanızda. Size bir fikir vermek için bu bluzumu giydim geldim. Şimdi bakar mısınız? Aynı triko kumaşından, şöyle yaklaşayım, ışığa da yaklaşayım. Düğmeyi basmışlar. Bu düğmeleri zaten yıllardır kumaşla basıyorlar. Triko fikri çok güzel. Şuradan da karşıya kadar bir zincir çekip ilik yapmışlar, içinden geçirmişler. Bu mesela diyelim ki şöyle bir şey ördünüz. Buna yapmak istiyorsunuz. Ya incecik bir parça örün derim ki uğraşmayın o kadar. Çünkü kesilecek, atılacak. Onun yerine kullanmadığınız bir triko varsa, hatta daha da kolayı, bir tane ucuzundan aynı renk çorap alıyorsunuz. Düğmeciye götürüyorsunuz o çorapları ve istediğiniz büyüklüğü söylüyorsunuz. Ona göre de düğme yaptırabilirsiniz. Bu da aklınızda kalsın. Bence çok da güzel bir fikir. Yani şurada başka renk düğmeler olacağına kendinden düğmesinin olması çok şık değil mi? Ben çok beğendim. Ben bu ceketime şöyle ince kurdele yapmaya karar verdim. Ama her an fikrim değişirse diye de bulmuşken kalınını da aldım. Bu da bayağı güzel bir malzemesi var. Çok beğendim. Geçenlerde örmüş olduğum sarı bir bluz vardı. Takip edenler bilecektir. Bir iki video önde hemen şöyle bir kapağına bakıp dönebilirsiniz. Onda bahsettiğim hani beyazını örerseniz buraya kurdele geçirin dediğim kalınlık bu arkadaşlar. 1 santimlik bir kalınlık. Böyle bayağı fazla aldım ben çünkü kullanırım. Şu ceketim içinde şöyle düğmeler seçtim. Bunları henüz dikemedim. Biraz hafta sonu ben bayağı rahatsızlandım. Dün de sesim çok kötüydü. Boğazım çok kötüydü. Onun için dikemedim. İşlerim hep yarım kaldı. Buna da bu renk aldım. Aslında şuradaki hemen gösteriyorum. Şuradaki açık sıklamen tondan almak istemiştim. Ama üstünde çok çiğ durdu. Beğenmedim. O yüzden bunu seçtim. Dedim belki olur da kurdelesiz de kullanırım. O yüzden böyle bunlar da buna dikilecek. Biter bitmez bunun da resmini çekeceğim. Kapağı koyacağım. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ve bu şeyi de göstereyim hemen. Bu ceketimi fiyonk yapabilmek için kemer altına gitmiştim. Malzemeyi internetten almak istemediğim için gittim. Şu benim elbisemin kemerini götürdüm yanımda ve ölçüyü buna göre aldım. Nasıl hesapladım derseniz şimdi size sonda bir sayfaya yazacağım bunların hepsinin santimini. Hiç merak etmeyin. Şu büyüklüğü gösterdim. Oradaki satıcıya sağ olsunlar gerçekten çok güzel anlıyorlar kumaştan, renkten. Mesela düğmeleri ben bu ceketi gösterir göstermez binlerce düğmenin içinden hemen çıkarıp bunu ve açık sıklameni hemen buldu geldi. Dedim böyle pes yani ben de yıllardır dikiş dikiyorum ama hemen düğme bulamam. Helal olsun. Bunu nasıl hesapladım derseniz de hemen şuradan fiyongumu açtım ve bir de şuradaki yaka ölçüsünü hesaplayarak buldum. Benim buradaki kumaşım, bunu da yine açık sıklamen almak istemiştim. Buldum da ama maalesef o da çiğ kaldı üstünde. Onun için de koyu sıklamenini bulamadım. Düğmelerle farklı, hemen göstereyim. Düğmelerle farklı ama şeyden daha güzel oldu. Açık sıklamenden daha güzel oldu bu düğmeler. O yüzden o düğmeleri ve bu renk organzeyi aldım. Bu organzenin adı da cam organzeymiş. Kemer altında sadece bir dükkanda bulabildim. Bayağı bir gezdim o gün. Size çekim yapacaktım. Hava maalesef çok kötüydü arkadaşlar. Buz gibiydi ve bir de yağmur yağınca bir elimde çantalar, bir elimde telefon. Telefon neden? Kumaşçıları arıyorum. Bu çiften bir kumaş. Bundan 1 metre aldım. Telefonu haritalar için kullandığım için ve elimde şemsiye, çantalar olduğu için de size çekim yapamadım. Bir daha gittiğimde havalar güzel olursa söz çekim yapacağım. Şimdi efendim gelelim. Bundan bana kumaşçı dedi ki 2 metre alırsanız çünkü adamcağız başta benim ne yapacağımı anlamadı. 2 metre alırsanız daha uygun olur dedi. Ama ben şimdi bunu sadece şurada kullanacağım için şuranın içerisinden geçip çıkarıp bağcık yapacağım için dedim ki yok 1 metre alayım. Ortadan keserim ve uzunlamasına
Kestikten sonra da ben bunu bir yerden dikerim dedim. Onun için şu an dikilmiş bir halde değil. Hemen şimdi videoyu kapatıyorum. Bunu kesiyorum. Nasıl kestiğimi de kağıt üzerinde göstereceğim size. Daha sonra neresinden birleştirdiğimi de kağıt üzerinde anlatacağım. Çünkü şu an ben size bunu yemek masasında anlatıyorum ama burada hiçbir yere sığmıyorum. Bayağı göstermek istediğim başka malzemeler de var. Bu arada şunları da yanıma getirmişim. Hemen onlar da gözüme çarptı. Bunları da göstereyim. İlla böyle kumaş almak zorunda değilsiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Çok fazla anlatmak istediğim şey olmuş 2 gün konuşmayınca. Hemen şöyle kameramı birazcık yükseltiyorum. Elinizde böyle fularlar varsa da olur arkadaşlar. Ama şu püskülleri olmasın. Püskülsüz hali olsun. Böyle bir tane fular alıp uzun şal şeklinde ince alıp onları da püskül yerlerini kesip kumaşınıza uyuyorsa yapabilirsiniz. Böyle bende bayağı bir çeşit varmış. Mesela şu bordoyla kumaş o kadar güzel ki bunun rengi uysaydı bunu kesmeyi düşünmüştüm ama olmadı. Şunun da kumaşını pek beğenmedim. Rengi uyuyor. 3 aşağı 5 yukarı uyuyor. Ama kumaşı böyle bir tuhaf cıvık cıvık bir kumaşı var. Onu beğenmedim. O da öyle kaldı. Maalesef bunlar kaldı. Şimdi arkadaşlar o gün ben cam organzeyi bulana kadar artık son ümit bir mağazaya girdim. Buldum şükür. Birkaç yerde tül buldum. Hani bu çocuklara balerinlerin kullandığı tütü etekler yapılır ya o tütüden. Ama ben naylonum diye resmen bağırdığı için çok üzüldüm. Dedim yani bulamazsam mecbur bundan alacağım göstermek için ama çok kalitesiz duruyordu. Onlardan almayın. Mümkünse organze tülü alın veya bu benim aldığımdan bulabilirseniz de bundan alın. Çünkü gerçekten çok güzel ve akışkan bir şey. Şimdi ben bunu şu an henüz anlatamıyorum kocaman bir şey olduğu için. Şöyle bir yanının olduğunda, şöyle bir fiyonk olduğunda dökülüşü çok güzel olacak. O yüzden bir de çok kaliteli duruyor arkadaşlar. O yüzden bunu çok şık bir yerde giyebilirsiniz. Organze tülü de ben bulamadığım için maalesef internetten de daha önce anlatmıştım. Söylemedim çünkü çok değişik şeyler gelebiliyor internetten eğer ilk kez alışveriş yapıyorsanız. Ben de kumaş daha önce internetten hiç almadım. Hani örgü ipi, tığ, şiş, oydu buydu alıyorum. Ama kumaşla düğme ve dikiş ipi hiç almadığım için güvenemedim. O yüzden güvendiğiniz bir yer varsa, hele de telefon edip sorabileceğiniz bir yer varsa yardım alabilirsiniz. O konuda bir şey diyemeyeceğim. Şimdi ben bu kumaşla ilgili işlemleri yapıp dönüyorum. Ben şimdi kumaşımı uzunlamasına değil enine doğru ikiye katlayıp iğneledim ve kestim. Şimdi bu uçtan bu uça kadar elimde rengi de varmış Allah'tan. Çünkü ben o gün o kadar hastaydım ki birçok şeyi unuttum arkadaşlar. Hastayken alışverişin bile tadı yok. Şimdi ben bunu makine iğnesi de almayı unuttuğum için ince makine iğnesi almam gerekiyordu. Elimdeki iğnelerle dikersem de bu kumaşı yırtarım. O yüzden tel yapacağım. Teli de nasıl yapacağım? Şöyle bildiğiniz tel arkadaşlar. İnce 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 tel yapacağım. Şimdi bu iğnem de biraz kalın geldi. Bunu değiştirmem lazım. Size söylemek istediğim bir şey var. Tersiyle düzüne dikkat edin. Tersi içte kalacak. Kumaşın tersini düzünde nasıl ayırırsınız? Şu kenar var ya arkadaşlar, şöyle bir kenarı olur. Daha kalın. Ona şöyle elinizi sürdüğünüzde pütür pütür kenar geliyorsa orası kumaşın tersidir. Bakın burada yok. Burası yağ gibi kayıyor. Burası pütür pütür. Burası kumaşımın tersi. Kumaşın yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste koyacağım. Kumaşımın tersinden telimi alıp düzenlemeler yaptıktan sonra devam edeceğiz. Şöyle minik minik kenardan 1 santim içeriden dikiyorum. Aslında birebir aynı ton değil, bir ton daha farklı bu elimdeki ip. Ama unuttuğum için içte kalacağı için de tekrar uğraşamayacağım. Şimdi tekrar alışverişe gidip 2 gün daha iptal olmak istemiyorum. Diktiğim ip, ay isim söyleyeceğim artık. Uyarı alırsam da anlayın ki bir dahaki videolarda uyarı aldım. Marka söyleyemiyorum. Hepsini kendi paramla aldım. Bu bir reklam değildir. Dikişlerde Gun'u, düğme dikişlerinde de Dirma'yı kullanın arkadaşlar. Çünkü Gun ütülendiğinde bozulmaz, çekme yapmaz, kasma yapmaz. Ama Dirma'da öyle bir sorun var. O yüzden düğmelerde kullanın onu. Böylece burada bir riske girdim. Bazen arkadaşlar bana soru soruyorlar.
Bunu nereden aldın, şunu nereden aldın? Burada söyleyemiyorum arkadaşlar. Bazı şeyleri söyleyemiyoruz. Instagram'a yazın dediğimde de alınıyor musunuz acaba bilmiyorum ama orada elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben bugüne kadar yaptığım hiçbir şeyi reklam anlaşması yaparak falan yapmadım. Hepsini kendi paramla aldım. Lütfen alınmayın bana. Bazı shortslarımı bile birçok ülke yayınlamıyor. Yayın yasağı varmış. Ben de ne yapayım? Yapacak bir şey yok yani. Hiçbir şekilde insanlar %100 özgür değil. Makinede dikebiliyorsanız, makineniz eğer böyle ince şeyleri dikiyorsa da makinede dikebilirsiniz. Veya hiç dikişten anlamıyorum diyorsanız da bir terziden yardım alabilirsiniz. Dümdüz iki tane, bir ortasına bir de uzunlamasına dikiş atacak, o kadar. Yani yapılmayacak bir şey değil. Bunu da söylemek istedim. Burada görüyorsunuz 10 santim kala burayı kapatıyorum. Artık burada boşluğum olacak. Çünkü şuradaki bölümleri de diktikten sonra şöyle ortaya getireceğim şu dikiş bölümümü. Güzel bir ütüyle açacağım burayı. İstiyorsanız tırnak ütüsüyle de açabilirsiniz. Ama ütü, hafif bir ütü, dikkatli olun yakmadan. Burayı dikip daha sonra diğer tarafı diktikten sonra her ikisini buradan geçireceğiz. Geçirdikten sonra da en son bu kalan bölümü de üstünden dikeceğiz. Burası zaten yakamızın içinde kalacağı için de hiçbir problem olmayacak. Kurdelemin uçlarını verevine kesiyorum ve yakıyorum. Kurdelemizi büyük plastik iğnemize geçirdim. Tersinden doğru. Görüyorsunuz, içinden geçiriyorum. Çünkü düzünden yaparsam takılabilir. Şu da bu griye çok yakıştığı için onunla da kullanabilirim. Böylece istediğim şekilde günlük mü gecelik mi olduğuna karar verdikten sonra istediğim şekilde kullanacağım. Daha önce de söylemiştim. Zara'da gördüğüm ceket pamuk lase bir ipti arkadaşlar. Bunu da aklınızdan çıkartmayın. Evet, düğmeler dikildi. Hemen burayı fiyonk yapıp geliyorum. Ceketimizi böyle kullanmayı tercih ettim. Bir de şöyle bir kurdelen var. Bunu da zaman zaman kullanabilirim. Bunu da arkadaşlar, şimdi ben bunu ütülemedim. Çünkü apresi biraz fazla bir kumaş. Yıkamadan diktim, ben unuttum. Yıkadıktan sonra ütüleyeceğim ama şimdi size şöyle gösterebilmek için birazcık kaldırayım kameramı. Bağlayıverdim. Birazcık daha yıkadıktan sonra apresinin gideceğini düşünüyorum. Apre nedir diyenler için de apre kumaşlar daha güzel gözüksün diye birazcık sert durmasını sağlayan bir madde, yıkayınca geçiyor. Videoları 1, 2 ve şu an anlatmış olduğum video olmak üzere 3 olarak tanımlayacağım. Çünkü hepsi birbirini tamamlayan, birbiriyle iç içe olan videolar oldu. Birazcık da gecikme yaşadım, rahatsızdım. O yüzden de kusura bakmayın. Bekleyenler varsa çok özür diliyorum. Zara ceket efendim. Şuradaki gri ceketimden bahsediyorum. Bunu zaten hepsini anlatmıştım. Sadece şu kısmı kalmıştı. Gri ceket için devam ediyoruz. 4 numara şiş kullandım ve kol ağzında sadece 3,5 santim bitmesine yakın, 3-3,5 santim bitmesine yakın 3,5 numara şiş kullandım. Ve tığlamalarda 3,5 numara tığ kullandım. İp olarak da 2 kat angora kullandım. Daha önce göstermiştim ipimi. Grama da 170 gram kadar bir ip gitti. Gerçekten çok az ip gitti. Gerçekten yumuşacık, pofidik pofidik bir şey oldu. Bir an önce giymek istiyorum. Bakalım nereye kısmet olacak. Ve 1 santim siyah kurdele kullandım. Burada isteğe bağlı. Buradaki bölümü ne kadar istiyorsanız o kadar kullanın. Ben yaklaşık şu an 1,5 metreye yakın bir şey kullandım ama daha uzun, daha kısa yapabilirsiniz. Ne kadar istiyorsanız daha kalın kurdele de kullanabilirsiniz. Daha önce detaylarını anlatmıştım. Birçok şey kullanabilirsiniz o kısma. Şuradaki detayı anlatmak istiyorum. Hemen ona gelelim. Bunun için cam organze kullandım. Bunun için de efendim 1 metre kumaş aldım. Ortasından ikiye katlayarak, boyuna doğru değil de enine doğru katlayarak ikiye böldüm. Kumaşımın eni bir e,
buçuk metreydi. Yani 150 santimdi. İkiye ortadan katlayıp diktim. 3 metreye yakın kumaşım var. Payları hesaplamıyorum, dikiş paylarını. Daha sonra da şuradan diktiğimde benim kumaşım 3 metre oldu, görüyorsunuz. Ve ben kumaşımın 50 santim bir metreyi düşünün. Onu katladığımızı düşünün. 25 santimi bu tarafta kaldı ve diktik. Boyuna yakın, tam yakanın o şey bölümünde, dikişe yakın bölümünde, içte kalacak bölüm burası. Açıklık bırakıp kumaşımı çevirdim ve tekrar şuradan üstten incecik bir dikiş attım. Daha sonra da bunu ben yıkayıp ütüleyip daha sonra geçirmem gerekirdi ama artık bir gün daha gecikmek istemediğim için bu halde size yansıtıyorum. E, Burada şöyle bir detay yaptım. Bunu göstermek istiyorum. Kumaşı diktikten sonra şurada gözüküyor mu acaba? Şunu yıkayayım. Kumaşımın şurada dikişi var, görüyorsunuz. Tırnak ütüsü yaptım. Normal ütü yapmadım. Çünkü yeniden ütüleyeceğim. Burayı ortaladıktan sonra içini diktim. Daha sonra çevirdim. Yani bunu buradan şöyle kenarda kalmadı bizim şeyimiz, dikişimiz. Kenarda kalsaydı kaba görüntü olurdu. İçi çünkü gözüken bir kumaş olduğu için onu ortaladım. Şöyle daha güzel gözüktü galiba. Anladınız değil mi? Şimdi bunun dışında bu kumaşa ben 100 lira verdim. Ama bildiğimiz tütü kumaşlarının çok kalitesizini gördüm bir yerde. Çok ucuzunu, çok vasatını. O da 100 liraydı. İnternette ne kadar da hatırlamıyorum. Bunu da neden söylüyorum size? Belki almak istersiniz. Size hani 70 desinler, 60 desinler, tamam. Ama 100'ün üstünde görürseniz almayın. Çünkü gerçekten çok güzel bir kumaş ve 100 lira. Eni de 150 santim çiften yani. Onu da bilin 1 metre aldım. Eğer daha küçük bir şey istiyorsanız yine 1 metre alıp boyunu benim kadar uzun yapmayabilirsiniz. Bunun dışında anlatacağım bir şey kalmadı arkadaşlar. Sonunda bitirdim. İkisini de çok keyifle giyeceğim. 2 tane ceketim oldu. Dediğim gibi ikisi 3 aşağı 5 yukarı aynı boylardalar. Enleri aynı. Sadece ipleri farklı olduğu için farklı duruyorlar. Ve dilerim hoşunuza giden, işinize yarayan bir model olmuştur. Kanalıma katılıp beni desteklerseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.